Evet, yine bir videoda erken boşalma ile ilgili önemli bir şey vurgulamak için buradayım. Şimdi erken boşalma ameliyatına kimler uygundur? Öncelikle bunu bir net olarak tarifini yapacağız. Ondan sonra bu ameliyat sonrasında insanları ya da bu ameliyatı başarısızlığa götürebilecek olan duygunun ne olduğundan söz edeceğim. Şimdi çok iyi dinleyin. Bakın, bu penis, bir önceki videoda anlattım, buradan gelen sinirlerimiz var. Şuradaki kesiyi aldırmayın. Buradan gelen sinirlerimiz beynimize penis ucundan bilgiyi götürüyor ve beyin diyor ki tamam, boşalabilirim. Ama eski videolarımızda da anlatmıştım. Hatta onlara kanalda da ulaşabilirsiniz. Bizim beynimizi boşalma sürecine hazırlayan şeylerden sadece bir tanesidir penis. Onun dışında ortamın ambiyansıydı, karşınızdaki partnerden etkilenmenizdi, bir önceki cinsel ilişkinizin çok eski bir tarihte olması, arada mesafe açıldığı zaman siz çok daha fazla açlık duyabilirsiniz, erken boşalabilirsiniz. Bunlar normal şeyler aslında bakarsanız. Bir sürü kafanızda faktör var. Bulunduğunuz ortam, neredesiniz, evde misiniz, dışarıda mısınız, anlatabiliyor muyum? Bir sürü şey. Artı sosyal hayatınız, işiniz, iş güç iyi mi, kötü mü? Ne bileyim, kiranız geldi mi, bankada problem mi yaşıyorsunuz? Bir sürü faktör beyinde birleşir ve onlara sadece tek bir faktör olarak penis eşlik eder ve bunların hepsi birleşir ve sizin boşalmanızı sağlar. Şimdi peki bizim ameliyatımız peniste olduğuna göre görevin çoğunun peniste olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Biz hastalarımıza diyoruz ki mutlaka uyuşturucu kremleri bir deneyin. Ne demek bu? Biliyorsunuz piyasada çok çeşitler var. Krem alıyorsunuz, penis başına sürüyorsunuz. Özellikle şu çok duyarlı olan frenulum bölgesine sürüyorsunuz. Ve bundan sonra ilişkiye giriyorsunuz. Ve ne bekliyoruz? Düzenli bir partnerde düzenli aralıklarla cinsel ilişkiye giriyor olmanız lazım ki heyecan faktörünü standart tutalım. Tek sadece şu krem işe yarıyor mu, yaramıyor mu, bunu anlamak istiyoruz. Krem işe yarıyorsa bu ne demektir biliyor musunuz? Buradaki sinirinizin uçları uyuştu. Bu bölgedeki sinir uçlarınız uyuştu ve bu uyuşma sizin işinize yaradı. Cinsel ilişki süreniz uzadı. Bu şu anlama geliyor. Evet, cinsel ilişkide boşalma sürecimi etkileyen birçok faktör olabilir benim beynimde ama demek en büyük faktör peniste ve ben bunun uyuşmasını, birazcık çalışmasını yavaşlatırsam eğer, o zaman boşalma süresini uzatabiliyorsunuz. O zaman problem merkezinde ana faktör penis. Ben bundan emin olduktan sonra dorsal penil nörotomi ameliyatını size yapabiliriz demektir. Bir önceki videoda anlattığım gibi bakın burada kesmişiz. Sinirimiz burada kesildikten sonra artık ve gördüğünüz üzere bunlar arkada frenulum bölgesinden gelen sinirler. Burada artık iletinin gidebileceği hiçbir yer yok. Beyne ulaşmıyor. Arada bir boşluk var artık. Buradaki bilgiler beyne geçişi olmadığı için ve beyniniz o boşalma sürecine çok daha geç geliyor. Peki nasıl geliyor? Etrafta bizim çok ince sinirlerimiz var. Biz bunları bırakıyoruz. Bunların kalması lazım. Bu bir. İkincisi, penisin daha derininde bazı basınç sensörleriniz var sizin. O basınç sensörleri de boşalma mekanizmasında çok az da olsa görevi vardır. Bunlar kesildikten sonra o basınç sensörleri bu görevin onlara kaldığını bildiği için hiç boşalamama gibi bir durumunuz da olmaz. Şimdi artı ereksiyonla ilgili mekanizmaların bununla hiç ilgisi yoktur. Çünkü penisi erekte hale getiren, içini şişiren şey içindeki erektil mekanizmalara giden bir damar vardır. Bu vücudun derinlerinde, biraz daha derinindedir. Bunun yüzeydeki sinirlerle hiçbir ilgisi yoktur. Özetle sinir sisteminizin boşalma mekanizmasıyla hiçbir alakası yoktur. Peki, gelelim olumsuzluklara. Hasta size böyle bir ameliyat yaptıktan sonra yaşadığımız bir vaka ve hasta ya diyor artık ben ereksiyon olmakta zorlanıyorum diyor. Şimdi bu ne anlama gelebilir? Ereksiyon mekanizmasını bozmadık. Ereksiyonu
olması için zaten penis başına dokunulmasına da gerek yok. Bugün bir ilişkiye girmeden önce erkekler genellikle erekte olurlar. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki sinir sisteminin sizin ereksiyonun tetikleyici mekanizması burada değil. Burada şu unutmamanız lazım. Bir ilişkide ereksiyonu en çok tetikleyen şey sizin ön şart olarak karşıdaki partnerden etkilenmiş olmanız lazım. Eğer dorsal nörotomi oldunuz ve artık daha az erekte oluyorum diyorsanız bu sizin ereksiyon mekanizmanızla değil, karşıdaki partnerden etkilenmediğiniz için ereksiyon olamıyorsunuz. Bunun tek açıklaması budur. Ya da karşıdaki partnere odaklanamayacak kadar kafanız farklı konularla meşgul. Nasıl konular bunlar? Acaba bu ameliyat başarılı oldu mu? Acaba bu sefer her şey yolunda gidecek mi? Eğer kafanızda sürekli bunu kurguluyorsanız karşıdaki partneri siz görmezsiniz bile. Karşıdaki partneri görüp cinsel olarak etkilenmiyorsanız zaten niye ereksiyon olasınız ki? Başka ne problem olabilir bu ameliyattan sonra? Boşalmanızın düzelmediğini düşünebilirsiniz mesela. Peki bakın, sinir sistemimiz bir elektrik kablosu gibidir. Bu elektrik kablosu bir lambaya bağlı ve bunun düğmesi de beyinde. Evinizdeki basit elektrik sisteminden düşünün. Kabloyu kestiniz. Elektrik artık lambaya gitmiyor. Lambaya gitmezse o ışığın yanması mümkün mü? Değil. Ama kablolar kesik olduğu halde ışığın yandığını düşünüyorsanız bu artık sizin hayal gücünüzle ilişkili bir noktaya gelmiş demektir. Eski videolarda da anlatıyorum. Boşalma mekanizması eğer boşalma mekanizmasının en büyük faktörü penis ise kremden fayda görüyorsanız bu ameliyattan fayda görürsünüz demiştik. Bazı hastalar var çünkü bütün penisi bütün kremin içine de yatırsanız erken boşalıyor. Hatta vajene girmeden önce boşalıyor. Bu hastalarda bizim yapacağımız bir şey yok. Çünkü olay buradaki sinir uçlarının vajene sürtünmesiyle ilgili problem değil. Bu sinirlerdeki veri akışı değil. O yüzden ben bu veri akışını kessem de kremden fayda görmeyen hastaya bir faydamız olmuyor. Bu ameliyat sonrası eğer ameliyatın başarılı oldu mu acaba? Sürekli gözünüz saatte. Acaba kaç dakikada boşalacağım? Kendinize böyle kronometre tutmuş bir şekilde bu moda sokarsanız eğer siz bu ameliyata uygun olmayan o hasta grubuna benzemeye başlarsınız. Çünkü her zaman söylediğim gibi erken boşalma aslında psikolojik bir olay. Siz bu strese kendinizi sokarsanız hazır probleminiz çözülmüşken bile tutup yeni bir problem edinirsiniz kendinize. Artık sizin boşalma mekanizmanız penisten çıkmış, tamamen kafanızın içerisindeki bir kurgudan, bir oyundan ibaret hale gelir. O yüzden hastalarımıza biz ameliyat olduktan sonra kendine dokun, buradaki çok büyük orandaki uyuşmayı hisset, özellikle şu frenulum bölgesindeki uyuşmayı hisset, ondan sonra kendi kafanda bu işi noktala ve bir daha asla düşünme. Asla düşünmemeniz lazım. Çünkü ameliyatın başarısını gösteren şey penis başındaki o duyarsızlaşmadır. Ondan sonrasında gözünüzü saatten, kronometrelerden uzak tutacaksınız ve yaptığınız işin keyfine odaklanacaksınız. Aksi takdirde kendinizi çok ciddi bir psikolojik bir tuzağa çekersiniz ve bu noktada ben dahil hemen hemen hiç kimsenin yapacağı bir şey kalmaz. Yine benzer şekilde literatüre baktığımız zaman literatür 1 milimetrenin üstündeki sinirleri kesip hatta onarmayı da önerir. Biz 1 milimetrenin altına da zaman zaman müdahale ediyoruz ki genellikle müdahale ediyoruz. Ama ona rağmen incecik bazı uçlar bırakılır. Onlara çok da peşinde koşmayız. Koşmada gerek yoktur. Yani sizin penisinizin başının herhangi noktasında çok hafif bir duyunu hissediyor olmanız bu ameliyatın başarısız olduğu anlamına gelmez. Sakın buna odaklanmayın. Bu da sizin kendi kendiniz için yaptığınız tuzaklardan bir tanesidir. O tuzağa asla düşmemeniz lazım. Eğer o tuzağa düşerseniz dediğim gibi ana arterlerin diyeyim, ana sinirlerin, ana dalların hepsini de kesmiş olsanız, hepsini yok etmiş de olsanız o küçücük hissiyattan kendi kendinize oluşturduğunuz o kurgu, o tuzak içinizde büyür ve penise ihtiyaç olmaksızın artık boşalmaya başlarsınız. Bu tuzaklardan kaçının. Ameliyatın başarısını kendi kendinize dokunduğunuzda hissedersiniz. Ondan sonra bu ameliyatla ilgili her şeyi unutun ve her şeyi akışına bırakın. Her şey zamanla yerine oturacaktır. Evet, özetle dorsal pelin nörotomi ameliyatından yani erken boşalma ameliyatından fayda görmek istiyorsanız ameliyatın prensiplerini çok iyi anlayın. En önemli altın kural bu. Prensipleri anlamak zorundasınız. Prensipleri anladıktan sonra çok basit ameliyat sonrası testiniz. Penis başında duyarsızlık var mı? Penisin uyarılabilirliği azalmış mı? Azalmış. Bunu kendiniz hissediyorsunuz zaten. Dokunacaksınız. Ondan sonra lütfen her şeyi unutun. Her şeyi unutun.
Gözünüzü saatten, kronometreden uzak tutun. Yaptığınız işe odaklanın, keyif almaya bakın. Keyifli günler dilerim.